Hepimiz Orta Çağ deyince karanlık, ilkel, dünyadan kopuk bir dönem hayal ediyoruz değil mi? Yani sanki insanlar kendi küçük köylerinden hiç çıkmamış gibi. Ama bugün efsanevi gezgin İbn Battuta'nın bizzat tuttuğu notlara dalacağız ve bu ilkel Orta Çağ seyahat efsanesini tamamen yerle bir edeceğiz. İbn Battuta'nın kendi çağındaki denizcilik teknolojileri hakkında anlattığı detayları duyunca gerçekten çok şaşıracaksınız. Şimdi dürüst olalım. 1300'lerde dünyayı gezmeniz gerekse aklınızdan ne gelir? Muhtemelen dev dalgalarda boğuşan derme çatma sallarla, deniz canavarlarıyla dolu haritalarla yapılan korkutucu bir yolculuk canlanıyor kafanızda. Pusula bile hak getire, öyle değil mi? Ancak o dönemin kaynaklarına, olaya bizzat şahit olanların anlattıklarına baktığımızda işin aslı gerçekten bambaşka. Çünkü okyanuslar o dönemde korkutucu, aşılamaz karanlık engeller falan değildi. Tam aksine. 14. yüzyılın inanılmaz gelişmiş, vızır vızır işleyen aşırı hareketli otoyollarıydı. Dünyanın o dönemde teknolojik ve ticari olarak ne kadar birbirine bağlı olduğunu görmek, inanın bana aklınızı başınızdan alacak. Peki, bu tarihi otoyollarda bizi neler bekliyor? Hızlıca bir rotamıza bakalım. Önce nehir taşımacılığındaki ihtişama göz atacağız, ardından inci dalgıçlarının o şaşırtıcı donanımlarına ineceğiz. Oradan Maldivlerin meşhur Hindistan cevizi gemilerine geçip Çin'in devasa yüzen şehirlerine uzanacağız. En sonunda da korsanlara karşı kullanılan dönemin savaş gemilerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk durağımız nehir taşımacılığı ve o inanılmaz ihtişam. Şimdi sıkı durun, 36.000. Evet, yanlış duymadınız. İbn Battuta'nın kendi kayıtlarına göre sadece Mısır'daki Nil Nehri üzerinde sultana ve halka ait tam 36.000 gemi dolaşıyordu. Bu gemiler yukarı ve aşağı Mısır arasında inanılmaz miktarda servet ve erzak taşıyordu. Yani 1300'lerin nehirleri öyle sessiz sakin akan sular değildi. Bildiğiniz günümüzün en yoğun lojistik merkezlerinden bahsediyoruz. Tabii iş sadece yük taşımakla bitmiyor, insanlar da akıl almaz bir lüks içinde seyahat ediyordu. Mesela Sent Nehri'ndeki Ahavra denilen lüks tekneler, bunlar standart taşıma gemilerinden çok daha genişti. Düşünsenize, geminin tam ortasında merdivenle çıkılan ahşap gösterişli bir loca var. Gemiyi tam 40 kürekçi çekiyor ve daha da inanılmazı, bu lüks teknelere sadece ama sadece müzisyenlerin ve bayrakların taşındığı özel eskort gemileri eşlik ediyordu. İnanılmaz bir gösteriş. Gelelim ikinci bölümümüze. İnci dalgıçlarının şaşırtıcı donanımları. Lüks nehirlerden çıkıp Fars Körfezi'nin zorlu sularına dalıyoruz şimdi. Bakın, o dönemde denizcilik teknolojisi demek sadece devasa gemiler yapmak değildi. Bireysel denizcilik mühendisliği de muazzamdı. Dalgıçlar suya dalmadan önce kaplumbağa kabuğundan yapılma özel bir maske takıyor, burunlarını yine aynı malzemeden yapılmış bir mandalla sıkıca kapatıyorlardı. Bellerine bir ip bağlı, ellerinde keskin bir demir. En can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Boyunlarına astıkları o deri torba. Bu özel teçhizat sayesinde suyun altında hayal edemeyeceğiniz kadar uzun süre kalabiliyorlardı. Nefesleri tükenince de ipi sallıyorlar ve güvertedekiler onları saniyesinde yukarı çekiyordu. Üçüncü bölümünüz Maldivlerin Hindistan cevizi gemileri. Şimdi rotamızı Maldivlere çeviriyoruz. Burada su altındaki ölümcül mercan resiflerine karşı geliştirilmiş tam bir çevre mühendisliği harikası var. O coğrafyanın kaderini değiştiren sihirli kelime kambar. Maldivli kadınlar Hindistan cevizi liflerini deniz suyunda ıslatıyor, sonra kazmalarla dövüp elleriyle eğirerek ipler üretiyorlardı. Ama ne ip? İbn Battuta bu kambar ipinin kenevirden bile çok daha sağlam olduğunu söylüyor. Basit bir Hindistan cevizinin koca bir bölgesel deniz sanayisinin omurgası olması gerçekten büyüleyici değil mi? Peki bu kambar neden bu kadar hayatiydi derseniz, o dönemde büyük gemiler genellikle devasa demir çivilerle birleştirilirdi. Ama Maldivler gibi mercan kayalıklarının kaynadığı sularda demir çivili bir gemi kayaya çarparsa esneyemez ve omurgası anında paramparça olurdu. İşte burada zeka devreye giriyor. Maldivlilerin kambar ipleriyle adeta dikerek birleştirdiği ahşap gemiler bir kayaya çarptığında o iplerin esnekliği sayesinde bükülüyor ama asla kırılmıyordu. Yani teknoloji dediğimiz şey her zaman demir veya çelik değildir. Bazen sadece bir Hindistan cevizi lifidir. Ve dördüncü bölüm, Çin'in yüzen şehirleri. Geldik kaynak incelememizin zirvesine. 14. yüzyıl denizlerinin mutlak devleri. İbn Battuta bu gemileri gördüğünde kelimenin tam anlamıyla şok olmuştu, çünkü bunlar gemiden ziyade bildiğiniz yüzen şehirlerdi. Çinlilerin muazzam organize bir denizcilik sistemi vardı. En büyüklere Jung,
orta boylara zav, en küçüklere ise kekem diyorlardı. O devasa cunklarda bambu dallarından hasır gibi örülmüş 12'ye kadar çıkabilen devasa yelkenler vardı. İşin ilginç yanı bu yelkenler yolculuk boyunca asla indirilmez, sadece rüzgarın yönüne göre ustalıkla çevrilirdi. Şimdi şu rakamların büyüklüğüne bir bakar mısınız? Tek bir büyük Çin cunkunda tam 1000 kişilik devasa bir mürettebat bulunuyordu. Bunun 600'ü yetenekli denizciler, geri kalan 400'ü ise okçular, kalkanlı muhafızlar ve yanıcı maddeler atan tam donanımlı askerlerdi. Yani adamlar denize gemi değil, resmen savaşa hazır küçük bir ordu indiriyorlardı. Bu devasa yapıları inşa etmekte ayrı bir şölen tabii. Önce 2 dev ahşap duvar dikiyorlar, sonra bunlara neredeyse insan boyunda devasa demir çiviler çakıyorlardı. İskelet kurulduktan sonra gemiyi suya indirip geri kalanını su üzerinde tamamlıyorlardı. En çılgıncası da ne biliyor musunuz? Bu gemilerin serendireği kadar devasa kürekleri vardı. Sadece tek bir küreği çekmek için 10-15 kişinin ayakta hep bir ağızdan denizci şarkıları söyleyerek o küreye asılması gerekiyordu. İbn Battuta'nın anlattığı detayları okuyunca insan cidden inanamıyor. Düşünün, modern bir lüks yolcu gemisinden falan bahsetmiyoruz. Tüccarlar için içinde özel tuvaletleri olan, anahtarı sadece kendilerinde bulunan kilitli, lüks kameralar vardı. Hatta bazı yolcular aylarca süren uzun yolculuk boyunca odalarından hiç çıkmaz, limana varana kadar onları kimsecikler görmezdi. Daha da ilginci, denizciler aileleriyle bu ahşap devlerin üzerinde yaşıyor, güvertedeki ahşap havuzlarda bildiğiniz taze zencefil ve sebze yetiştiriyorlardı. Yüzen bir şehir derken hiç de abartmıyordum, değil mi? Ve son bölümümüz korsanlara karşı savaş gemileri. Tabii okyanuslarda bu kadar büyük bir servet, bunca lüks kamera ve ticari ağ dönünce filoları korumak için ciddi askeri yenilikler de mecburiydi. İbn Battuta'nın bindiği Chakır adlı koruma gemilerinde 50 elit okçu ve 50 uzman savaşçı bulunuyordu. Bu adamlara boşuna denizin patronları demiyorlardı. Hiçbir korsan onların olduğu gemiye yaklaşmaya bile cesaret edemezdi. Üstelik mürettebatı ok yağmurundan koruyan çatılı savaş gemileri de geliştirmişlerdi. En dahiyane çözümlerden biri de rüzgarsız Pasifik sularında devasa filoların bu küçük ve hızlı destek gemileri tarafından dev küreklerle çekilerek ilerletilmesiydi. Sistemin tıkır tıkır işlemesine bakar mısınız? İşte incelememizin sonuna gelirken size tam da bunu sormak istiyorum. Eğer 14. yüzyılda okyanuslar özel kameralı devasa yüzen şehirlerle, ekolojik mühendislik harikası esnek iplerle ve özel dalgıç maskeleriyle bu kadar ileri bir seviyedeyse, sizce de tarihte ilkel diye kestirip attığımız başka hangi dönemleri tamamen yanlış anlıyoruz? İbn Battuta'nın bu müthiş gözlemleri geçmişin sandığımızdan çok daha karmaşık, teknolojik ve birbirine bağlı olduğunu kanıtlıyor. Umarım siz de bu tarihi deniz yolculuğundan keyif almışsınızdır. Bir sonraki kaynak incelememizde yepyeni bir ufukta görüşmek üzere.